Selamlar herkese. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Biliyorsunuz son videomuzda Arbitrum'un Gaming Grant'ine beraber bir başvuru hazırlamıştık. Ve bu başvurunun artık yeni bir aşamasına geçeceğiz bu bölümde. Hayali bir başvuruyu aslında nasıl başarılı bir başvuru yapabilirsiniz, ne noktalara dikkat etmeniz gerektiğini hayali bir başvuru üzerinden ilerletiyoruz. Kısa bir özet geçecek olursak Arbitrum'un Questbook üzerindeki Gaming Grant programına başvuruyoruz beraber. Burada görüyorsunuz. Ve buradaki işte kriterler belli. Zaten bunların hepsini açıklama kısmında bunların linklerini sizlerle paylaşıyorum. Tüm kriterler belli. Bekledikleri bizden taslak belli ve biz de bu detaylara, bu kriterlere göre aslında bir örnek başvuru hazırladık ve geçtiğimiz bölümlerde başvurunun ilk kısmını beraber tamamladık. Önceki videolara yine kanaldan ulaşabilirsiniz. Başvuranla ilgili bilgiler kısmını beraber doldurduk. Burada işte dediğim gibi bir hayali oyun projesi, ismi, linkleri, yani tamamen hayali böyle koyduk. İşte takım bilgilerini, proje bilgilerini, burada nelere dikkat etmeniz gerektiğini hepsini tek tek bahsettik hepsinden ve bu bölümde artık biraz daha proje detayları ve bu proje detaylarını başvuru sırasında verirken nelere dikkat etmeniz gerekiyor, bunlardan bahsedeceğim. Bu önemli. Neden? Şu an Mart ayındayız bu videoyu çekerken ve bu ay içinde Arbitrum'un yeni bir hibesi açılacak gaming tarafında. Başvuru tarzı oldukça önemli olacak çünkü yine aynı kriterler çerçevesinde bir hibe programı açılmasını bekliyorum diyeyim ve şimdi buraları doldurmuştuk. 3. kısım Section 3'e Grant Request detayları kısmına geçelim. Burada da neden hibeyi istiyoruz? Bununla ilgili sorular var. İşte ilk sorumuz, hangi fikirle bu grant'a başvuruyorsunuz? Projeniz ne? Biz de burada diyoruz ki işte projemizin ismi Arbi Play Quest'te. Bunun geliştirilmesinin tamamlanması ve hedef kitleye ulaşımını kapsayacak kapsamlı bir pazarlama kampanyası yürütülme amacıyla hibe talep ediyoruz. Amacımız oyun teknik altyapısını güçlendirmek, işte entegre etmek ve detaylar. Burada detaylar var. Ben burada kısa bir cevap verdim çünkü örnek olması açısından. Ancak burada aktivitelerinizi madde yazacağınız detaylı bir yanıt etkili olacaktır. Ya bu önemli. Zaten bu şu an örnek başvurunun linkini de sizler açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. Önemli yazan noktalara mutlaka dikkat edin lütfen. Çünkü burada yapacağınız tüm aktiviteler, işte bu başvuru kapsamında yapacağınız tüm aktiviteleri madde yazarsanız çok daha iyi olur. Burada da işte diğer bir soru var. Hani planımızı nasıl hayata geçirebileceğimize dair nasıl bir planımız olduğunu. Burada adımlara bölmek önemli. Bir milestone'lar düşünün, adım adım. Örneğin burada ben işte faz böldüm. 3 faza böldüm projeyi. Mesela işte ilk fazda neler yapacağım? İlk 2 ayda. Detaylı teknik planlama, bunun açıklamaları. İşte temel oyun mekaniklerinin geliştirilmesi hakkında çalışmalar yapacağız diyorum. Burada açıklamalar. Blockchain entegrasyonu konusunda çalışmalar yapacağız. Akıllı sözleşme geliştirme sürecinin başlanması gibi. Oyun içi ödül sistemlerinin ve NFT tasarımlarının entegrasyonu gibi. İşte testlere başlayacağım diyorum. Burada detaylar. Adım adım yani yazıyorum. Ve diyorum ki işte bu milestone'da benim genel olarak yapacaklarımı da bir özetliyorum altta. Tüm temel özelliklerin entegre edildiği stabil bir alfa sürümün hazırlanması. Ölçülebilir KPI'lerim neler bu milestone'da, bunları yazıyorum. Yani bu KPI dediğimizde şu. Ben bu hedefe ulaşacağım. Yani fonksiyonel bir alfa sürümünü gerçekleştirmiş olacağım. İş test raporlarım hazır olacak. Hata sayılarım, performans ölçümlerim yapılmış olacak ve bunları size ileteceğim demek Arbitrum ekibine bunlar. Daha sonra diyorum ki 3 ve 4. ayda faz 2'de de diyor test, iyileştirme ve pazarlama hazırlığına başlayacağım. İşte beta test süreci içinde şunları yapacağım diyorum. Buraya yazdım 3 madde. Ya bunları detaylandırabilirsiniz ama böyle net ve adım adım. Yani özellikle şu çok önemli. KPI'leriniz neler ve kaç fazla yaptığınız ve bu fazla vereceğiniz şeyler. Yani bunları yazmazsanız İşiniz zor. Onun için lütfen projenizi böyle planlayın, belli aşamalara bölün. Hem zaman olarak hem de verilecek raporlarınız, yapacağınız aktiviteleri planlayın. İşte faz 2'de pazarlama kampanyalarının hazırlığı, topluluk etkileşimi ve yine burada işte KPI'lerimi belirliyorum. Mesela ölçebilir KPI'ler, burada beta kullanıcı sayısı benim için bir KPI olacak diyorum. Toplanan geri bildirimler yine benim için bir KPI olacak diyorum. İşte düzeltilen hata oranları ve ilk pazarlama kampanyasının ne kadar iyi olduğu bir KPI olacak diyorum ve burada ben bu raporu teslim ettiğimde, bu KPI'leri de sağladığım takdirde bu sefer faz 3'e geçeceğim ve ödeme o zaman sağlanacak. Yani bunu unutmayın. Siz eğer burada bir KPI sunduysanız ve o hedefe ulaşmazsanız ödemeniz kısmi gerçekleşir. Hiç ulaşamazsanız gerçekleşmeyebilir. Gelecek ödeme. Onun için burada ulaşabileceğiniz KPI'leri yazın mutlaka. Aksi takdirde ödemenizi yazdığınız gibi alamayabilirsiniz. Her zaman böyle olmaz zaten. Ulaşamayacağınız bir hedefi buraya yazmamalısınız. İşte son fazla da diyorum ki lansman olacak. Son 2 ay içinde yapacağım bunları. Ve ölçeklendirme yapacağız. Resmi lansman yapacağım diyorum. Pazarlama aktivitesi yapacağım. Kullanıcı kazanacağım diyorum. Burada ne aktiviteler yapacağımı yazıyorum tek.
tek tek. İşte veri analizi yapacağım ve sürekli iyileştireceğim. Oyun içi kullanıcı verilerini, etkileşim oranlarını ölçeceğim diyorum. İşte stratejik ortaklıklar yapacağım. Bununla birlikte daha çok kişiye ulaşacağım. Projemi daha genişleteceğim diyor. Burada da yine bu milestone'un da işte KPI'lerini veriyorum burada. İşte günlük aktif kullanıcı sayım benim bir KPI'm olacak diyorum. Kullanıcı sadakatim, lansman sonrası gelirim ve sosyal medya etkileşimleri. Böyle geniş kapsamlı bir şey yapıyorum ve bunun sonunda aslında bu 3. ayı da bitirdikten sonra bir geniş bir rapor sunmam lazım. İleride onu da bahsedeceğim. Yani ben tüm fazları teslim ettim. Her şeyi KPI'lerime de uyuyorum, hedeflerime ulaştım deyip söylüyor. Burada da zaten o KPI dediğimiz yani major teslim edeceğim aktivitelerimi burada da ayrıca benden istiyor. Bakın hani burada spesifik olarak belirtin diyor. Ben de diyorum ki mesela teknik olarak teslim edecekler. Stabil alfa ve beta sürümlerini yapacağım kardeş. Ben size vereceğim. Bunu diyorum mesela. İşte akıllı sözleşme ve güvenlik denetim raporları. Kod ve dokümantasyon. Ya tabii ben burada bir oyun projesi geliştiriyor gibi yaptığım için başvuru veriyorum. Siz içerik üreticiyseniz başvurunuz mesela şu da olabilir. İşte ben şu sayıda içerik üreteceğim. Şu kadarı videolu, şu kadarı yazılı. İşte şu kadar proje hakkında içerik üreteceğim. Şu kadar proje hakkında Twitch'te yayın yapacağım gibi de olabilir. Yani bunlar örnekler. Bu oyun projesi için ama önemli olan nokta şu: size verecekleri grant karşılığında sizden ne sunacağınızı net olarak belirtmenizi, spesifik olarak belirtmenizi istiyor. İşte ben burada yazıyorum. Pazarlama tarafında neler teslim edeceğim. Dijital pazarlama kampanyasının planlanması, uygulanması. Topluluk etkinlikleri, turnuva organizasyonu yapacağım. İşte PR iletişim materyallerim oldu. Analitik raporlama kısmında da işte analiz raporları, ilerleme raporları, final proje raporları gibi tüm detayları tek tek belirtmeniz oldukça önemli. Daha sonra da sizden ne kadar finansman istediğinizi soruyor. Örneğin ben $25.000 yazdım bu proje için. Bunu yazdıktan sonra artık bütçe kısmına geçeceğiz. Aslında bütçe kısmını gelecek videoda çok detaylı olarak anlatacağım. Çünkü orada da detaylı bir bütçe istiyor. Ben de bunun için aslında size bir sheet oluşturdum. Bu sheet'in linkini de açıklama kısmında paylaşacağım ve oradan yapacağız. Bir yine üst soruya bakalım ne diyor örneğin. İşte bütçenizin tüm detaylarını belirtin. İşte nereye ne kadar gidecek. İşte ben burada hani bu genel yaptım ve sheet'in linkini buraya bıraktım. Gelecek videoda inceleyeceğiz. Ama dediğim gibi yani özellikle bu videoda dikkat etmeniz gereken kısım teslim edeceğiniz şeyler ve burada ay planlamanız aşama aşama, çünkü bunu kesinlikle istiyorlar. Onun için dikkat edin mutlaka buna diyeyim. Ve bunun dışında sorularınız varsa mutlaka yorumlarda da belirtin. Dediğim gibi gelecek videoda bütçe kısmına geçeceğiz. Önceki videolarda da ilk kısımlar var. Tüm linkler de açıklama kısmında var. Ama yine de işte başvuruyorsunuzdur, bir yerde takılırsınız, sorularınız olur. Her zaman bizim sosyal medya linklerimizden de bize ulaşabilirsiniz. Bizler de size burada yardımcı olmak, destek olmak isteriz. Umarım bu videoda sizler için faydalı olmuştur diyeyim. Gelecek videoda görüşmek üzere.